600 yıl boyunca 3 kıtada onlarca dili, dini ve kültürü tek bir siyasi yapı altında tutan bir imparatorluk. Bu, tarihte yalnızca güçle değil, süreklilikle de tanımlanan nadir yapılardan biriydi. Peki böylesine büyük bir imparatorluk nasıl çöktü? Osmanlı'nın yıkılışı çoğu zaman tek bir savaşa ya da tek bir yenilgiye indirgenir. Ama gerçek şu ki, Osmanlı bir günde çökmedi. Bu, yüzyıllara yayılan ekonomik, askeri, siyasi ve insani bir çözülme süreciydi. 16. yüzyılda Osmanlı, askeri ve ekonomik olarak zirvedeydi. Topraklar genişliyor, hazine doluyor, ordu Avrupa'nın içlerine ilerliyordu. Ancak 17. yüzyıla gelindiğinde genişleme yavaşladı. 18. yüzyılda duraklama başladı. 19. yüzyılda ise artık soru şuydu: bu imparatorluk ne kadar dayanabilir? Osmanlı'nın ekonomik yapısı modern devletler gibi sürekli üretime dayanmazdı. Bu bir fetih ekonomisiydi. Yeni toprak demek, ganimet, yeni vergi kaynakları, yeni tımarlar ve dolan bir hazine demekti. Savaş, Osmanlı için yalnızca askeri değil, ekonomik bir faaliyetti. Ama fetih durdu. Seferler azaldı, savaşlar pahalılaştı ve kazanmak zorlaştı. Fetih durduğunda para akışı da durdu. Savaş ekonomisinin bel kemiği olan tımar sistemi yeni fetihlerle ayakta duruyordu. Yeni fetih yoksa yeni tımar yoktu, sipahi yoktu, güçlü ordu yoktu. Devlet çözümü maaşlı askerler de aradı. Ama bu nakit para gerektiriyordu ve Osmanlı'da artık nakit yoktu. Paranın ayarı bozuldu, enflasyon arttı, halk fakirleşti, isyanlar başladı. Osmanlı'nın gücü dünya ticaretinin merkezinde olmasından geliyordu. İpek yolu, baharat yolu. Ama 15. yüzyılın sonlarında Avrupa yeni yollar buldu. Amerika'nın keşfi, Ümit Burnu'nun aşılması artık ticaret karayollarına ve Osmanlı topraklarına bağımlı değildi. Dünya ticaretinin merkezi Akdeniz'den Atlantik'e kaydı. İstanbul hala büyüktü ama artık dünyanın kalbi değildi. Avrupa buharla, makineyle, fabrikayla çağ atladı. Osmanlı ise hala tarım ekonomisine dayanıyordu. Avrupa sermaye biriktirirken Osmanlı borçlanmaya başladı. Topla savaş kazanılabilirdi ama fabrikayla dünya yönetilirdi. Bu fark kapatılamadı. 19. yüzyılda Osmanlı, İngiltere'den, Fransa'dan ve Avrupa bankalarından yüksek faizli borçlar aldı. Ama bu borçlar sanayiye veya üretime gitmedi. Savaşlara, maaşlara, eski borçların faizine gitti. Osmanlı borçları kapatmak için kullanmaya başladı ve bir noktada kendi gelirlerini bile kendi yönetemez hale geldi. İmparatorluk artık ekonomik olarak yarı sömürgeydi. Osmanlı çok büyüktü ama bu büyüklük, yavaş iletişim, yüksek maliyet ve sürekli isyan demekti. Merkezden uzaklaştıkça devletin gücü zayıflıyordu. İstanbul vardı ama her yere yetişemiyordu. Ve belki de en kritik unsur, devleti yöneten insan. Kafes sistemiyle yetişen şehzadeler, yönetim görmedi, hayat tanımadı, kriz yönetmedi. Bir gün dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin başına geçtiler. Karar alamayan padişahlar, yetkiyi saraya bırakan yöneticiler, devleti padişah değil, entrikalar yönetmeye başladı. Reformlar ertelendi, sorunlar büyüdü ve ardından Birinci Dünya Savaşı, yanlış ittifaklar, birden fazla cephe, tükenen insan gücü. 1918'de silahlar sustu. Ama Osmanlı zaten ayakta duracak halde değildi. Buraya kadar tarih konuştu. Şimdi ihtimallerin sahnesindeyiz. Bu alternatif dünyada Osmanlı İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği anda savaşın kaçınılmazlığını görürdü. Çünkü bu savaş yalnızca orduların değil, coğrafyanın savaşıydı. Boğazlara sahip olan, ticaret yollarını kontrol eden, 3 kıtanın kesişiminde duran bir imparatorluk ne kadar istemese de küresel çatışmanın dışında kalamazdı. Bu yüzden Osmanlı savaşa tamamen sırtını dönemezdi. Ama bu dünyada Osmanlı savaşa bugünkü bildiğimiz şekilde girmezdi. Osmanlı aynı anda onlarca cephe açmazdı. Gücünü aşan ideolojik ittifaklara girmezdi. Savaşı bir varlık yokluk kumarına çevirmezdi. Bunun yerine Osmanlı savaşı kontrollü bir denge oyunu olarak oynardı. Boğazları kapatır ama tüm cephelerde saldırıya geçmezdi. Askeri gücünü stratejik noktalarda kısa süreli ve sınırlı müdahalelerle kullanırdı. Bu sayede Osmanlı, savaşın sonunda tamamen tükenmiş bir imparatorluk değil,
ayakta kalmış bir denge gücü olarak çıkardı. Osmanlı'yı ayakta tutan şey, savaşa girmemesi değil, savaşı herkes gibi değil, kendi şartlarında yaşaması olurdu. Osmanlı artık fetih hedeflemez. Bunun yerine uzun vadeli barış, ticaret anlaşmaları ve gümrük reformlarını hedeflerdi. Ordu küçülmez ama modernleşir. Az sayıda, iyi eğitilmiş, teknolojiye dayalı bir güç oluşturulurdu. Hazine ilk kez rahat nefes alırdı. Osmanlı nihayet şunu kabul eder: dünya artık denizlerden yönetiliyor. Akdeniz, Kızıldeniz, Basra Körfezi tek bir ticaret ağına bağlanırdı. Liman şehirleri, İstanbul, İzmir, Selanik, İskenderiye birer küresel ticaret merkezine dönüşürdü. Osmanlı artık kara imparatorluğu değil, deniz merkezli bir güç olurdu. Bu dünyada Osmanlı, sanayi devrimini taklit etmez, uygulardı. Devlet destekli fabrikalar, teknik okullar, yerli üretim teşvikleri gerçekleştirilirdi. Anadolu artık yalnızca tahıl değil, makine de üretirdi. Osmanlı, hammadde satan değil, katma değer üreten bir devlete dönüşürdü. Borçlar artık savaş için değil, altyapı için kullanılırdı. Demiryolları limanlara bağlanır, bankacılık sistemi kurulurdu. Avrupa sermayesi Osmanlı topraklarına yatırım yapardı. Osmanlı bu noktada çok kritik bir gerçeği kabul ederdi. İmparatorluk artık tek merkezden, tek kimlikle yönetilemezdi. Bu yüzden akıllı küçülme yalnızca toprakla ilgili değil, toplumla ilgili bir karardı. Nüfus büyük ölçüde Arap topluluklardan, şehirli merkezlerde Rum ve Yahudilerden, Anadolu'da ise Türklerden oluşurdu. Bu demografik yapı yok sayılamaz. Çünkü yok sayılan kimlikler bir süre sonra kopardı. Osmanlı bu kez farklı davranır, milliyetçilik akımını bastırmaya çalışmaz, onu yönetilebilir bir yapıya dönüştürürdü. Osmanlı'nın elinde tuttuğu güç yalnızca askeri ya da ekonomik değildi. Sembolik ve tarihsel bir güçtü. Çünkü Osmanlı dağılmamıştı. Ve bu sayede Kudüs, Mekke, Medine gibi kutsal merkezler hala tek bir siyasi iradenin koruması altındaydı. Bu durum Osmanlı'ya modern dünyada hiçbir devletin sahip olmadığı benzersiz bir avantaj sağlardı. Dini meşruiyet ve siyasi istikrar. Kudüs büyük güçlerin nüfuz alanı olmazdı. Mekke ve Medine jeopolitik pazarlık konusu haline gelmezdi. Kutsal şehirler askeri üslerle çevrili hedefler değildi. Çünkü bu merkezler dağılmış küçük devletlerin değil, istikrarlı bir imparatorluğun parçasıydı. Bu durum, Orta Doğu'da kutsal mekanlar üzerinden çatışma üretilememesine, dini kimliklerin siyasallaştırılmasının zorlaşmasına, küresel güçlerin kutsal koruyucu rolüne soyunamamasına neden olurdu. Osmanlı bu noktada kendisini şöyle tanımlardı: biz bu toprakların sahibi değil, emanetçisiyiz. Bu söylem Müslüman dünyada güven üretir, Arap coğrafyasında meşruiyet sağlar, dış müdahalelere karşı doğal bir kalkan oluştururdu. Osmanlı, petrol kadar önemli bir başka kaynağı da kontrol ederdi: İnanç merkezlerini. Ve bu güç zorla değil, istikrarla korunurdu. Bu tabloda Orta Doğu parçalanmaz. Kutsal şehirler üzerinden küresel krizler üretilmez. İnanç merkezleri ideolojik çatışmaların fitili haline gelmezdi. Ve bu nedenle küresel korkular daha geç ortaya çıkar, medeniyetler arası gerilim daha düşük seviyede kalır, İslam dünyası savunma refleksiyle değil, dengeyle hareket ederdi. Osmanlı'nın ayakta kalması yalnızca sınırların korunması değildi. Bu, kutsal merkezlerin tarihin insafına bırakılmaması demekti. Eyaletler artık kendi meclislerine sahip olurdu. Yerel kararlar alabilir, vergi ve ticarette söz sahibi olurlardı. Bu sayede Arap eyaletleri merkeze düşman olmaz, Balkanlar kopmak yerine gevşer, imparatorluk çatlamaz, esnerdi. Bu sistem şunu sağlardı: İnsanlar devlete karşı değil, devletin içinde kimlik kazanır. Bu Osmanlı'da sınıflar ve roller kendiliğinden şekillenirdi. Türk nüfus, ordunun bel kemiği olurdu, iç güvenlik ve savunmada yoğunlaşır, bürokratik alt orta kadrolarda yer alırdı. Bu bir geri düşüş değil, devlet refleksiydi. Türkler yönetimi ayakta tutar ama ticari elit olmaz, sessiz ama vazgeçilmez bir konumda kalırdı. Bu durum ileride iç gerilimlerin de temelini oluştururdu. Osmanlı artık bir ticaret imparatorluğuna dönüşmüş olurdu. Bu da şu sonucu doğururdu: Rumlar deniz ticareti ve Avrupa bağlantılarını, Yahudiler finans ve bankacılık ağlarını, Arap şehir elitleri ise bölgesel ticaret ve lojistiği yönetirdi. Ticaretin kimliği olmazdı ama gücü vardı. Ve bu güç merkezdeki kararları etkilemeye başlardı. Bu yapının doğal sonucu şu olurdu: padişah vardı ama mutlak değildi.
Padişah birleştirici bir semboldü, devletin tarihsel sürekliliğini temsil ederdi. Gerçek iktidar ise mecliste, eyalet temsilcilerinde, ekonomik çıkar gruplarında dağılmış olurdu. Osmanlı artık emirle değil, fermanla değil, uzlaşmayla yönetilirdi. Bu sistem devleti ayakta tutar ama sürekli denge isterdi. Ve işte tam bu noktada, devleti ayakta tutan şey tek bir lider değildi. Onu ayakta tutan, liderlerden bağımsız çalışan bir devlet aklıydı. 19. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı şunu açıkça görürdü. Merkeziyetçilik devleti hızlandırmamıştı. Aksine kararları tıkamıştı. Saray her krizin merkezine çekilmişti. Yerel isyanlar, ekonomik krizler, bürokratik tıkanmalar, hepsi tek bir gerçeği işaret ediyordu. Devlet, tek merkezden yönetilemeyecek kadar büyüktü. Osmanlı yöneticileri Avrupa'yı dikkatle izler ve şunu fark ederlerdi. İngiltere, kraliyet gücünü sınırlayarak ayakta kalmıştı. Halkı tamamen dışlayan monarşiler ya devrimle yıkılmış ya da iç savaşla parçalanmıştı. Bu tablo Osmanlı için net bir uyarı olurdu. Ya gücü paylaşacağız ya da her şeyi kaybedeceğiz. Osmanlı bu noktada radikal bir kopuş yerine kontrollü bir evrim yolunu seçerdi. Hanedan korunur ama yetkiler sınırlandırılır, saray geri çekilir, kurumlar öne çıkardı. Bu bir geri adım değil, devleti korumak için iktidarı yeniden tanımlamaktı. Bu sistemde padişah, krizlerin hedefi olmaktan çıkar. Sorumluluk, meclis ve eyaletler arasında dağılır. Devlet içi gerilimler, saray darbelerine değil, hukuki ve siyasi müzakerelere dönüşürdü. Yani Osmanlı, monarşiyi kaldırmadan mutlakiyeti bitirirdi. Elbette bu yapı tamamen sorunsuz olmazdı. Federal bir Osmanlı'da merkez ile eyaletler arasında, yerel elitler ile merkezi bürokrasi arasında, ekonomik çıkar grupları arasında zaman zaman gerilimler yaşanırdı. Ancak bu gerilimler saray entrikalarına ya da açık çatışmalara değil, kurumsal mücadelelere dönüşürdü. Padişah bu noktada taraf olmaz, hakem olur, sistemi kilitlemezdi. Devlet içi çatışmalar kişiler etrafında değil, kurallar etrafında şekillenirdi. Bu yüzden Osmanlı, sürekli kriz yaşayan ama nadiren çöken bir denge devleti haline gelirdi. Sonuçta bu alternatif Osmanlı'da ne mutlak bir padişahlık vardı ne de ani bir rejim kopuşu. Bunun yerine zamanla dönüşen, halkın söz sahibi olduğu ama geleneğini kaybetmeyen bir yönetim modeli oluşurdu. Ve belki de imparatorluğu ayakta tutan en önemli şey tam olarak bu olurdu. Gerçek tarihte Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen şey savaş değil, boşluktu. Bu alternatif dünyada o boşluk oluşmazdı. Çünkü Osmanlı çekilmez, sınırlar masa başında çizilmez, yapay devletler kurulmazdı. Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, hepsi Osmanlı eyaletleri ya da Osmanlı'ya bağlı özerk bölgeler olarak varlığını sürdürürdü. Bu sayede etnik fay hatları erken patlamaz, mezhep çatışmaları devlet krizi haline gelmez, radikal yapıların doğacağı zemin oluşmazdı. Petrol bu dünyada da keşfedilirdi. Ama fark şu olurdu. Petrol, dağılmış devletlerin değil, Osmanlı'nın elindeydi. Bu dünyada petrol sahaları özerk eyaletlerde, nihai denetim ise merkezi Osmanlı yönetimindeydi. Yani tek muhatap, tek hukuk, tek denge noktası vardı. Bu yapı, petrolü kriz kaynağı değil, istikrar aracı haline getirirdi. Osmanlı petrolü silah karşılığı vermez, rejim karşılığı satmaz, işgal tehdidiyle pazarlık yapmazdı. Bunun yerine uzun vadeli ticaret anlaşmaları, sabit fiyat politikaları ve çok taraflı enerji sözleşmeleri uygulardı. Petrol, bir ülkeyi ele geçirmek için değil, onunla masaya oturmak için gerekir hale gelirdi. ABD şunu görürdü. Burada darbeyle alabileceğimiz bir alan yok. Petrol sahaları korunmakta, yerel yönetimler merkezle uyumlu, halk doğrudan işgalin hedefi değildi. Askeri müdahale aşırı maliyetliydi, siyasi meşruiyeti yoktu ve küresel tepki üretirdi. Bu yüzden ABD asker göndermez, şirket gönderir, tank göndermez, mühendis gönderirdi. Orta Doğu işgal alanı değil, enerji ortağı olurdu. Belki de en kritik fark burada. Bu dünyada petrol geliri silahlanmaya değil, altyapıya giderdi. Osmanlı limanlar kurar, demir yolları çeker, sanayi bölgeleri açar, eğitim yatırımı yapardı. Yani petrol toplumları çökertmez, modernleştirirdi. Bu da şunu doğurur. İşsizlik azalır, radikalizm taban bulamaz, göç dalgaları oluşmazdı. Orta Doğu bu dünyada sürekli savaşan değil, sürekli pazarlık eden bir bölge olurdu. Enerji üzerinden Avrupa bağımlı, Asya muhtaç, ABD denge gözetirdi. Osmanlı kimseye meydan okumaz ama kimseye de boyun eğmezdi.
Bu da onu küresel enerji sisteminin kilit taşı haline getirirdi. Ancak şu gerçeği de göz ardı etmemek gerekir. Petrolün Osmanlı kontrolünde olması Orta Doğu'yu tamamen sorunsuz hale getirmezdi. Çünkü bu coğrafyada istikrarsızlık yalnızca dış işgallerle değil, yerel güç mücadeleleriyle de beslenirdi. Osmanlı'nın uyguladığı özerk eyalet sistemi yerel yöneticilere güç verir, bölgesel kimlikleri korur, merkezi otoriteyi yumuşatırdı. Ancak bunun bir bedeli olurdu. Petrol gibi stratejik bir kaynak söz konusu olduğunda, yerel elitler, aşiret liderleri ve bölgesel yöneticiler dış güçler için doğal etki alanlarına dönüşürdü. Bu dünyada da büyük güçler doğrudan işgal edemezdi ama dolaylı yolları denerdi. Özerk yönetimleri cesaretlendirerek, yerel hoşnutsuzlukları körükleyerek, ekonomik ayrıcalıklar üzerinden bölgesel rekabet yaratarak. Amaç şu olurdu: merkezi Osmanlı gücünü zayıflatmak, petrol üzerindeki tekeli kırmak. Bu da zaman zaman bölgesel isyanlar, yönetim krizleri ve güvenlik sorunları doğurabilirdi. Orta Doğu çok katmanlı, çok kimlikli ve tarihsel olarak parçalı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle merkezi otorite güçlü olsa bile tam bir huzur hali sürekli korunamazdı. Osmanlı bu dünyada da sürekli diplomasi yürütmek, yerel dengeleri gözetmek, güç uzlaşı dengesini korumak zorunda kalırdı. Yani bu alternatif tarihte bile Orta Doğu tamamen sakin bir bölge olmazdı ama kontrol edilemez bir kaosa da sürüklenmezdi. Osmanlı için mesele, sorunların hiç yaşanmaması değil, yönetilebilir düzeyde tutulması olurdu. Ve bu fark, tarihin yönünü değiştirmeye yeterdi. Petrolün Osmanlı'nın elinde olması savaşları önler, işgalleri gereksiz kılar, Orta Doğu'yu istikrarsız ama stratejik yapardı. Ve bu strateji bir sonraki sonucu doğururdu. İslam dünyası, küresel korkuların kaynağı değil, küresel düzenin parçası olurdu. Belki de en çarpıcı sonuç bu olurdu. Gerçek dünyada radikalizm, terör ve göç krizleri İslam'la özdeşleştirildi. Ama bu alternatif dünyada bu bağ hiç kurulmazdı. Çünkü İslam coğrafyası parçalanmamıştı, sürekli savaş üretmemişti, küresel sistemin dışında kalmamıştı. Osmanlı, İslam'ı kapalı bir kimlik değil, yönetilebilir bir hukuk ve kültür alanı olarak sunardı. Sonuç, İslamofobi bu kadar büyümezdi ve ilişkiler daha açık hale gelirdi. Batı dünyası için İslam bilinmeyen değil, korkulan değil, yönetilemeyen hiç değildi. Orta Doğu'dan kitlesel göçler olmaz, milyonlarca mülteci yollara düşmezdi. Bu da şunu getirirdi: Avrupa'da aşırı sağ bu kadar yükselmez, kültürel korkular siyasete bu kadar hakim olmaz, Müslüman eşittir tehdit algısı yerleşmezdi. Dünya daha sakin değildi belki ama daha öngörülebilirdi. Osmanlı, askeri ve ekonomik sorunların semptom, asıl problemin ise kültürel bütünleşme eksikliği olduğunu fark ederdi. Bu farkındalık geç gelir ama yıkımdan önce gelirdi. Devlet aklı şunu görürdü: toprak fethetmek yeterli değildi, asıl fetih zihinlerde gerçekleşir. Bu noktada Osmanlı tarihten ders çıkarırdı. Britanya İmparatorluğu fiilen yıkılmıştı ama dili, hukuku ve zihniyeti yaşamaya devam etmekteydi. Bugün İngilizce onlarca ülkede ana dil ya da resmi dil. İngiliz hukuku ve eğitim modeli hala etkili. Osmanlı şunu anlardı: bir imparatorluk yıkılsa bile kültürü yaşıyorsa aslında tamamen yok olmaz. Osmanlı yönetimi özellikle 18. yüzyılın sonlarından itibaren şu gerçeği kabul ederdi: devlet çekildiği anda her şey dağılıyorsa ortada gerçek bir bağ yoktu. Bu yüzden yeni bir politika başlatılırdı. Yönetmek yetmez, ortak bir kimlik inşa etmek gerekir. Osmanlı ortak bir resmi devlet dilini güçlendirir, hukuk sistemini yerel örflerin üzerinde merkezi ve standart hale getirir, eğitim müfredatını yalnızca din temelli değil devlet bilinci temelli olarak yeniden kurgulardı. Ama bunu zorla asimilasyon yoluyla değil, kademeli ve teşvik temelli bir modelle yapardı. Osmanlı'nın ayakta kalması, yalnızca bir imparatorluğun hayatta kalması değildi. Orta Doğu'nun parçalanmaması, küresel korkuların büyümemesi ve dünyanın bambaşka bir yoldan ilerlemesi demekti. Ama şimdi durup şunu da kabul etmeliyiz: Osmanlı'nın yıkılmaması, tarihsel koşullar içinde neredeyse imkansızdı. Bugünden geçmişe baktığımızda şöyle olsaydı, böyle yapılsaydı demek kolaydır. Ancak o günün dünyasında, sanayi devrimini kaçırmış bir imparatorluk, aynı anda onlarca cephede baskı gören bir yapı, yükselen milliyetçilik dalgaları ve küresel güçlerin acımasız rekabeti tek bir merkezden, tek bir akılla, kusursuz şekilde yönetilemezdi. Üstelik şunu da unutmamak gerekir: bugünün dünyasında bile devletleri dönüştürmek, toplumları ikna etmek, ekonomiyi, siyaseti ve kültürü aynı anda değiştirmek son derece zordur.
Böylesine karmaşık bir dönüşümün 20. yüzyılın başında savaşların ve yoksulluğun ortasında kusursuz biçimde hayata geçirilmesini beklemek tarihe haksızlık olur. Osmanlı'nın çöküşü yalnızca hataların değil, zamanın acımasızlığının da sonucuydu. Ve belki de asıl gerçek şudur: Osmanlı yıkılmasaydı bugün bildiğimiz dünya olmazdı. Ama Osmanlı'nın yıkılması da Türk tarihinin sonu değil, sadece bir başka başlangıcıydı. Bugün şunu net söylemek gerekir: Osmanlı'yı yok saymak bu millete haksızlıktır. Cumhuriyeti küçümsemek bu millete ihanettir. Çünkü hepsi bizim tarihimizdir. Bizim atalarımızdır. Bizi biz yapan süreçtir. Bumin Kağan'dan Ertuğrul Gazi'ye, Osman Gazi'den Fatih Sultan Mehmet'e ve Mustafa Kemal Atatürk'e uzanan bu yol, bir kopuş değil, kesintisiz bir devlet aklının yolculuğudur. Ve belki de bu yüzden Türk'ün genetiğinde yok olmak yoktur. Sadece şekil değiştirerek yeniden ayağa kalkmak vardır. Ve son olarak, bu topraklarda yaşanan ayrışmaların hiçbiri tarihsel bir zorunluluk değildir. Ne Osmanlı İmparatorluğu bir düşmandır, ne de Türkiye Cumhuriyeti. Biri bu milletin geçmişte verdiği bir cevaptır. Diğeri aynı milletin değişen dünyaya verdiği başka bir cevap. Ama ikisi de aynı halkın, aynı iradenin ürünüdür. Bu yüzden artık şunu net söylemek gerekir: düşman birbiriniz değildir. Düşman, tarihi parçalayıp milleti kamplara bölen bakış açısıdır. Düşman, bizi kendi geçmişimizle kavga ettiren, birbirimizden düşman yaratmamızı isteyen anlayıştır. Birleşin. Birbirinizi değil, gerçek sorunları hedef alın. Çünkü bu millet tarih boyunca ne zaman birleştiyse ayağa kalktı. Ne zaman bölündüyse bedel ödedi. Ve tarih bu gerçeği defalarca yazdı.